Bu vize işleri falan zor mu? Vize işleri zor. Yani ona çelik gibi sinir lazım. Yurt dışında yaşamak kolay değil. Tırmalamak gerekiyor. Günaydın arkadaşlar. Yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. Artık Nullarbor Vadisi'ni bitirdik ve bugün çok tatlı bir şehre gidiyoruz. Adelaide'e gideceğiz. Yaklaşık 310 kilometrem var. Bugün ayrıca bir Türk'le tanıştıracağım sizi. Yol boyunca bana çok destek oldu sağ olsun. Misafir olacağım onlara. Bakalım rotamız nasıl? Yol boyunca zaten konuşacağız. Port Augusta'dan yola çıktım. Önceki bölümü biliyorsunuz. Nullarbor Vadisi'ni geçip Port Augusta'ya ulaşmıştım. Bugünkü yolumuz Port Augusta'dan dümdüz yine Adelaide'e. Başlayalım bakalım nasıl bir macera. Kızım hala olabildiğince yüklü ama artık dua ediyorum ki bugünkü yol kolay olacak. Yol üzerinde dinlenecek yerler olacak falan filan. Zaten 300 kilometre bizim için çerez. 2200 kilometreyi tamamladım. Dudaklarım çok kötü, neyse. Başlıyoruz. Motorda bir sıkıntı var ya. Kesin kötü benzin aldım Nullarbor taraflarında. Bir salak çalışıyor. Artık şehirler göreceğiz. Bilgisayarım bozuldu. Hiçbir edit yapamadım bu 5-6 gün boyunca. Sonracığıma çok acı çektim sizle paylaşamadığım sürelerde. Şu an var ya büyük şehir gibi şu Port Augusta bana. Kalabalık falan. Ha, bu ne lan? Nehir var. Ama gözlüğümü takmayı unuttum. Ana su gördüm. Güzelmiş. Bugün yol çok rüzgarlı. Bir de şurada bak kum fırtınaları var. Hiç havayı kontrol etmedim ben çıkarken. Bir de bayağı dümdüz çorak arazi, böyle dağ, biraz korkunçlu gibi. Allah, karşısı var ya kıpkırmızı. Kamerada belli oluyor mu bilmiyorum. Ya manzaralar güzel. Sağımızda okyanus var bu arada. Çok uzak ama şu an göremezsiniz. Solumuzda kahverengi dağlar var. Şurada da kum var. Kum. Havalanmış rüzgardan hep. Papağanlar uçuyor. Pembe papağanlar. Pembe papağanlar. Merhaba. Oy 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 oy. Göremiyorum ki bir şey kumdan. Ulan. Çok da yok rüzgar. Korkutucu ama. İlginç. Acayip değişik değil mi bugün manzaralar önceki bölümlere göre? Yeşil bitti. Anadolu'mun rengi başladı. Yemin ederim böyle Doğu Anadolu'da gibi hissediyorum kendimi. Çok özledim Türkiye'yi. Çok uzun zaman oldu gitmeyle. Geldik. Büyük bir şehre geldik günler sonra. Adelaide. Sonunda. Çok güzel gezeceğiz. O ne büyük mezarlık o. Hop 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 hop. Gençler, trafik var. Beni sana. Trafik özler mi bir insan ya? Trafik özlemişim. Nullarbor, canımı çıkardın benim Nullarbor. Ne güzel evler var.
De trafik de çok burada. Baksana evlere. Aa, çok güzel yemyeşil yer. Heyo. Uzun yoldu be. Ne haber? İyiydi, sana ne haber? İyi. Şuna bak. 64.365 kilometre. İlgileniyorum yaptığın harekete. Gel seni de götüreyim. Vallahi bir şey yok. İsterim ki. Yol çok rüzgarlıydı, o ne öyle ya. Hoş geldin. Ne haber? İyi, sana ne haber? İyi. Kayıtta mı? Kayıttayız tabii ki. Şimdi bunu nereye sokayım? Şimdi ben o arabayı çekeceğim. Haha. O kapıyı açacağım. Aa. Bunu arkaya kadar götüreceğim. Aa, süper. Senin kalacağın odanın tam önüne koyacağız. Şaka. Böylece indir. Şimdi Adelaide'e geldik ve gezmeye başladık ama bugün tek gezmiyorum. Önceki uzun yalnız bölümlerden sonra Mustafa ile birlikteyiz. Mustafa 10 senedir burada yaşıyor. Önce Sydney'de yaşamış, şimdi Adelaide'de yaşıyor. Benim çok büyük şansım oldu çünkü Nullabor'dan sonra motivasyonumu tam kaybetmek üzereydim. Ama beyefendiyle tanıştık, hop buradayız. Ve videomuz çok güzel geçecek çünkü bize her şeyi çok güzel anlatacak. Dedim ki burada yaşıyorsun, başka kim anlatabilir sana? Hazır mısın? Yani pek değilim ama elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Hazırsanız Adelaide'i birlikte geziyoruz. Burası ofislerin en yoğun olduğu bölge. Retail da tabii ki de bu satış işte kıyafetler olsun, restoranlar olsun, onlar da burada çok yoğun. Ama hafta sonları genelde burası alışveriş için ideal. Neydi caddenin adı? Hindley's. 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 Az önce girdiğimiz çikolatacı bak orada da var. Aa, başka çikolata şubesi. Aynı çikolatacının başka şubesi. Anladım. Güzel. Ben böyle büyük bir şehirle karşılaşacağımı düşünmüyordum ya. Ya Adelaide dediğim gibi az önce de söyledim sana. Burası Avustralya'nın ilk planlanmış şehri. Şehre biraz böyle yukarıdan kuş uçuşu baktığında şehir Madrid gibi, Barcelona gibi böyle kare. Yani sol yapıp aynı yere gidiyorsun. Aynen. Ne kadar dönersen dön kıçın yine arkalanır ya. Onun gibi. Geliyor. Güzel gerçekten. Düzenli olması ulaşımını da çok kolaylaştırıyor. Adelaide'de buralılar hep kendi aralarında 20 dakika şehri derler. Her yere 20 dakikada gidebiliyorsun. Adelaide dağla deniz arasına sıkışmış bir şehir. O yüzden sadece kuzeye ve güneye büyüyebiliyor. Yani öyle olunca çok da popülasyonu kaldırabilecek bir şehir değil. Yani burası Deniz asla kenarı şeydeyiz zaten. Şehir merkezi deniz tarafında değil. değil. Ama mesela şu an tam şehrin merkezindeyiz. Buradan çıksak 20 dakikada deniz. Denizdeyiz. Peki yüzülebiliyor mu? Tabii ki de. Çok güzel sahiller var. Güzel. Beachleri muhteşem. Ama tabii ki de Avustralya'nın her yerinde olduğu gibi burada da köpek balığı tehlikesi var. Isırır. Isırır. Paramparça ediyorlar maalesef. Geçen bir tane bulmuşlar. 6 metre. 6 metre. 6.3 metre beyaz köpek balığı. Oy. Korkutuyor. Ya ben denize girdiğimde şurama kadar giriyorum. Korkuyorum. Daha ileriye çıkmak istemiyorum. Ya da şöyle bir şey yapıyorum. Bakıyorum en uçta ben olmayacağım. Ama. İlla birisi olacak. Hop. Kaçarsın. Umarım da şöyle birazcık kilolu bir abimiz vardır. Tabii onu yemesi Onu bir yerler, 10 dakika doyarlar. tabii. Aynen, mantıklı. Bana kadar gelene kadar da ben kaçarım herhalde. Motorları bak, motor park yerine park etmişler. Binalar falan çok güzel ya, İngiltere'yi andırıyor. Bak motorların parkı ücretsiz ve All the time. at all times diyor. İstediğin kadar koyabiliyorsun. Araçlarda öyle bir şey yok. Araçların hem ücretli hem de belli saat aralıklarına koyabiliyorsun. Ay dayıyı gerçek sandım ya. Benim gerçek zaten. Dur oğlum, hareket eder, korkutma beni. Bak. Mustafa yeni YouTuber'ımız olacak. Bak şurada az önce önünden geçtik. Ha bak şuraya göster istersen. Burger King'in ismi burada Hungry Jack's. Aynen. McDonald's'ın kopyası McDonald's'ın- zannediyordum. McDonald's ama Burger King'in burada isim hakkı nedense bilmiyorum, farklı. İsmi Hungry Jack's. Aynı marka mı? Aynı marka, aynı ürünler, her şey aynı. Ben de Sadece fake ismi Hungry sanıyorum. Jack's. Fake gibi görünüyor. Evet. Ve bunlar anlayamadığım bir şekilde
ayılıyorlar. Bu fast food kültürü almış Zaten başını hepsi gitmiş. kocaman kocamanlar. Yani şöyle, bunu söylemek üzücü biraz ama Amerika'yı bir 15-20 sene geriden takip ediyoruz. Obezite burada da almış başını gidiyor. Evet, çok fazla. Bir yandan da özellikle spora kendini veren çok farklı bir kültür, çok farklı bir kitle var. Ama genç kesim gibi sabah mi? 4'te 5'te dışarı çıksan insanlar koşuyorlar. İmreniyorsun onları gördüğünde. Bir kısım cidden çok erken hayatına başlayıp akşam 7-8 gibi yatağına gidiyor. Çok düzenli bir hayat yaşıyor. Bir kısım da tam tersi. Teşekkürler bu güzel bilgiler için. Güzel, bu da güzel. Ya tarih kokuyor birazcık Adelaide. Tabii. Bir de Adelaide'de şöyle bir şey var. Çok İngiliz kültürü hakim. Birazdan seni arabayla gideriz oraya. Orası yürüme mesafesi değil. Kiliseler çok fazla. İlk geldiklerinde bu kiliseleri yapmışlar ve kiliselerin mimarisi inanılmaz. Gözünü alamıyorsun. Öyle güzel. Restorasyon kültürü diye bir şey var. Özellikle ben şimdi bu işlerin içine girdim ister istemez. Restorasyon cidden burada restorasyon. Yani bizim gibi götürüp de tuğla üstüne koyup ilk yapılanla sonraki Kız Kulesi'nin restoranını gördün mü? Evet. Aynen öyle. Burada cidden bir şeyleri restore ediyorlar. Düğüne denk geldik. Düğüne denk geldik arkadaşlar. Damat biniyor. Damat beyaz giymiş, gelin siyah giymiş. Anlamadım. Nasıl, hangisi gelin? Ha bir de burada... Ne güzel araba, ne o ya? Bilmiyorum, yanlış bir şey de söylemek Muhtemelen istemiyorum. bir şey değil mi? Birinci eldir yani, dedesinden kalmıştır. Evet, bu arada öyle araçlar çok var. 1940'da almış mesela, hala aynı ilk sahibi çok devam ediyor. tatlı, güzel araba. Bir şeker dükkanı burası. Ne kadar güzel Mustafa. Sanat ya, bildiğin sanat. Evet. Sanatı yiyorlar ama. Sanat ruhun gıdasıdır. Güzelmiş. Zararlı. Anneciğim hep bunlar kanser. Hep. Kanser satıyor. Hiç gerek yok. Ve burada en ünlü çikolatacısı mıydı? Yani buraların en ünlü çikolatası. İstediğini gidip seçebiliyorsun. Gel bak, burada küçük bir bardak. Göster bakayım bana. Bak, burada bir bardak, böyle istediğini seçebiliyorsun. Çok güzel. Böyle tane de alabiliyorsun. Ha, Bir tane ondan. karışık yapabiliyorsun. Karışık da yapıyorsun. Avustralya'nın en Biz güzel bunu çikolatası. beğendik. Dark chocolate. Az önce denettirdi bizi. Denettirdi. Gel bak, buralarda da gel. Ha bak, burada likörüş diye bir şey var. Alkollü şey var ya, bir tane tatlı çikolata. Kendime söyleyeyim, böyle garip bir tat. Neydi o ya? Nane. Bağırsakları fena çalıştırıyor. O kadar. Balları da var. Bir de bunlar bu saçma sapan son modalardan sonra şeye başladılar. Ne o? Dubai çikolatası. Ay. Birkaç tane denedim, hiç beğenmedim. Ben de hiç Bunların sevmedim. yaptığına bayıldım. Ha, ben sevmedim Dubai çikolatası. Bunların yaptığına bayıldım. Fiyatlar da 20-22 ile çarpıyoruz. Birazcık Kötü değil ama bu kadar ünlüyse. Milyon kilo alıp devam edeceğim muhtemelen. Tiyatro binası. Binalar o kadar eski ve güzel ki insanın hoşuna gidiyor. Bak, bu da Central Market'in girişi. Eski bir şehir zaten. Yeni bir şehir değil Adelaide'de. Restoranlar falan, güzel şeyler duruyor. Sebze meyve fiyatları korkunç pahalı. Yani şu an Türkiye'yi bilmiyorum ama işte domatesin kilosu 6 dolar, hurma 8 dolar falan. Birazcık şey pahalı. Muz, ona 2 dolar muz. Ucuzmuş burada. Markette 5 dolar. Avustralya'da insanların rahatlığını vesaire çok sevdim. Burada zaman geçirmek gerçekten çok keyifli. Bu arada bilgisayarım bozuldu arkadaşlar. Ama işçilik çok pahalı olduğu için 750 dolar istediler. Yani 750 dolar demek çok büyük bir para. Güzel bir market ama çok da bir şey yok. Sebze mebze. O zaman tamam, burayı da gördük. O zaman şehrin merkezine gidelim. Bakalım ne var. Güzel. İngiltere'ye benziyor azıcık. Aa, bir sürü motor var. Aa, meydana geldi. Tam burası merkez. Sol tarafta bizim İstiklal Caddesi gibi bir alan var.
Az önce Central Market'ten çıktık. Sonbahar geldi, kış geliyor. Kış ha buralara. Gerçekten kış geliyor. Ve bahsettiğim bizim İstiklal Caddesi gibi olan Adelaide'in en ünlü caddesi de burası arkadaşlar. Böyle gidiyor. Bir kilometre falan filan. Bir sürü şey var. Alışveriş yeri var. Güzel yani, ben sevdim burayı. Sevimli bir yer. Güzel güzel. Her ülkede olur da Avustralya'da olmaz mı derken ne olmaz mı? Chinatown. Genelde Çin yemekleri. Asian culture. Bunların çok enteresan bir soğuk çayları var. Bayılıyorlar. Ay ben de o içinde balon oluyor ya. Tamam Onu işte. hiç sevmediğim Ben şey. de sevmiyorum. Güzel ama rengarenk ya. O açıdan çok güzel. Ben seviyorum Asya'da. Ben nerede gittim Chinatown'a ya? Sevmedim. Singapur'da var. Yok. Unuttum. Burada acayip bir gece hayatı var. Şu an saat 10.30. Gece hayatı dediğim saat 10.30 ama acayip kalabalık. Beklemiyordum böyle bir kalabalık. Ondan bahsediyorum. Beklemediğim şekilde hareketli ve çok fazla genç insan var. Yaşlı kalıyoruz. 30 yaş yaşlıyız. 30 yaş yaşlıyız. Yaşlıyız 30. 20 ve 6. 26. 18 üstü diye bir şey yok. 26. 26. 20 yaş altı. Bir Mersinli'den ne yiyoruz bugün? Bir Mersin'den ne yiyebilirsin? Tabii ki de tantuni. Tantuni. Tantuni de dumandan ekran buğulandı. Ha, güzel. Reklam istemiyoruz. Cem, ne dinliyorsun? Valla YouTube'dan açtım oraya. Siz ne yapıyorsunuz burada? Ben şu an soğan doğrayacağım. Ha. Ama yaşıyorsun burada. Kaç senedir yaşıyorsun? Kaç senedir yaşıyorum. Okula gidiyor musun? Kaça gidiyorsun? 34 senedir yaşıyorum. Ben 7'ye gidiyorum. Ha. Karne aldım. Hepsi 5 miydi? Avustralya'da kaç senedir yaşıyorsun ya? Avustralya'da Eylül'de 3 yıl olacak. 3 yıl olacak. Evet. Çalışıyorsun da bir yandan. Çalışıyorum bir yandan. Bir yandan öğrenci okutuyorum. Birçok kişinin hayali aslında Avustralya'da yaşamak ya. Mutlu musun? Evet, aslında mutluyum diyebilirim. Evet, mutluyum. Yaşlarımı daha düzgün hale getirebilirsem daha da mutlu olacağımı düşünüyorum. Güzel. Bu vize işleri falan zor mu? Vize işleri zor. Yani ona çelik gibi sinir lazım. Hedefi yolu iyi seçmek lazım. İşte deniyoruz hala. Yani doğru stratejiyle bence vize işleri çok zor değil. Geçmişin önemli, iş tecrübesine çok önem veriyor Avustralya. Eğer elinden cidden böyle bir meziyet geliyorsa, eğer inşaatlarda çalışmışsan, kaynak yapmayı biliyorsan, araba tamir etmeyi biliyorsan bu ülkenin bu tarz insanlara ihtiyacı var. IT'ciysen kusura bakma, çok fazla IT'ci var. Ama burada lafını bölerek bir şey söylemek istiyorum. Elinden bir iş geliyorsa da burada yaş faktörü de çok önemli. Yani hali hazırda okumuşsan ve bu işi yapıyorsan, bu meslekte de tecrüben varsa kolay. Ama yok ben Avustralya'ya geleyim, meslek öğreneyim dersen 35 yaş sınırı getirdiler geçen sene değil ondan önceki sene. 35 yaşın üzerindeysen mezun vizesi alamıyorsun artık. Tabii mesela geleyim buraya dil öğrenirim zaten çalışırım da bence çok zor bir iş değil mi? Yani en azından bir dil bilip gelmen lazım ki. Şöyle burada zaten bir şeyler yapmak istiyorsan dili öğrenmek zorundasın zaten. Yani gene hayatını dil bilmeden de sürdürebilirsin. Birçok insan var öyle. Sürdürebilirsin ama ne yapmak istediğinle de alakalı. Yani burada gelip dili öğrenebilirsin tabii ki kursa gelip. Tabii. Ama zaten hayatın içine dahil olmaya çalıştıkça Öğrenci. dil öğrenmek zorunda olduğunu Ya hissediyorsun. en büyük handikap İngilizce zaten. Eğer biz hepimiz öyle geldik bu arada. Dil öğrenmeye gidelim. Ama Bir de burası zor çok bir güzelmiş. İngilizce. Mustafa kolay bir İngilizce de değil adamların İngilizcesi. Ama Aksanlı. şöyle bir avantajı var. Ben İngilizce konuşulan çok ülkeye gittim. Bu ülkede insanlar çok sabırlı. Ne kadar İngilizce bilmiyor olursan ol. Avustralya'nın nüfusu 23 milyon. Bunların yarısı immigrant.
Buradaki insanların çoğu kendi İngilizcesini konuşuyor gibi bir şey var. Yani insanlar seni anlamak için çaba gösteriyor. İngiltere'ye gittim, umurlarında olmadım. Amerika'ya gittim, dönüp bakmadılar bile. Buraya geldim, buradaki insanlar cidden seni anlamak için çaba gösteriyorlar. Güzel insanlar. Zaten İngilizce, zaten şöyle bir durumda söz konusu. İngilizce bilmediğini hissettiğin zaman kendine güvenin de olmadığı için normalden daha farklı işlere de yanaşmıyorsun. Yani bir süre sonra onu fark ediyorsun. İngilizcemi ilerletmem gerekiyor ki gündelikte normalde biraz daha halka karışmam, İngilizce öğrenmem gerekiyor ki daha iyi işlerde çalışabileyim konusu başlıyor. Ya eğer mühendissen, dişçiysen, doktorsan, efendime söyleyeyim böyle Türkiye'de de cidden bunlar çok güzel meslekler dediğimiz mesleklerden bir tanesine sahipsen o dili ister istemez öğrenmek zorundasın. Tabii. Ben inşaatlarda çalışıyorum. Ben mühendisim. Buraya geldim, marangozluk okudum. Marangoz oldum. Marangozlar burada sadece eşya yapmıyorlar. Buradaki evlerin hepsi 1 ya da 2 katlı olunca marangozlar yapıyor buradaki evleri. Bir şekilde yine İngilizcen az da olsa sonuçta fiziksel bir iş, işin altından kalkabiliyorsun. Ama bir ofiste çalışıyorsan, bankada çalışmak istiyorsan vesaire İngilizcenin özellikle öğretmensen ve öğretmenlik yapmak istiyorsan yüksek İngilizce istiyorlar. Sonuçta çocuklara öğretiyorsun. Mecbursun o İngilizceyi. Teşekkür ediyoruz. Bir de bence tabii sen ne düşünüyorsun bilmiyorum bu konu hakkında ama hani plan program yapıp gelmek tabii ki en önemlisi. Ama plan yaptığın zaman da insan, mesela ben öyle yapmıştım o hatayı. İnsan olduğumu unutmuştum ve duygularımın olduğunu unutmuşum. Sanki yol haritası çiziyorsun, tak 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 olacakmış gibi. Evet, gidebiliyorsun o yolda ama o süre zarfı boyunca yalnız olman, yeri gittiğinde hayal kırıklıkları yaşaman, Normal. bunları Tabii, yaşarken başka bir ülkede bunları yaşamak normalde senin doğduğun, büyüdüğün bir ülkede yaşamaktan daha fazla acı veriyor. Tabii çok Çünkü zor, bir de kimsen yok ki abi, yani düşünsen. kaçıp gidemiyorsun, saklanacak bir yerin yok. Çünkü zaten çok uzaktasın. Derdini anlatabileceğin biri yok. Yani hani tabii ki biz çift olarak geldik ama hani özellikle tek gelen arkadaşlar için çok daha Ben 10 zor. sene Çok önce zor. tek başıma geldim. Çok daha zor. Kimseyi tanımıyordum. Yol bilmem, iz bilmem. O şekilde atladım geldim. Bir şekilde altından kalkıyorsun. Birazcık cevval olman gerekiyor. Yurt dışında Tabii. yaşamak kolay değil. Yani Tırmalamak gerekiyor. Türkiye'de finansal zorluklarımız çok fazla ama şimdi geçen de konuşuyorduk hatta. Yani bir kolektif bir problemin parçası olmak var. Bir de bambaşka bir yerde tek başına bir şeylere çabalamak var. Ben 10 sene olacak neredeyse buraya geleli. Ben şu an oraya gitsem yaşayamam. Buraya ait hissetmiyorum. Arada kalmış bir durumdayım. Hani yani onun dengesini insanlar kendileri düşünüp kurup gelmeleri lazım ki aile bağları güçlü insanlarsa eğer zaten en zoru da o. Aileden uzak olmak en zor kısmı da o. Teşekkür ediyoruz bu güzel bilgilendirmeler için. Biz teşekkür Tantuni'yi nereden öğrendiniz deyip konuyu? O işin erbabı Tantuni Mersin'den. Mustafa Bey. O zaman devam ediyoruz birazdan. Haşlandık Kim haşlandı? etler. Et haşlanmadı. Et suyunu saldı, çekti. Oh. Haşlanma diye bir şey yok. Bunun olayı bu. Tek baharat. Ne o? Hop. Paprika. Tatlı bir toz biber. Kedinin ciğeri Tabii, patlıyor gibi izliyorum şu an. Hangisi? Hani ısınan hangisi? Bunu atayım mı? Cengo yaparsan işine bak. Cengo şunu 22 saniye. Ateş gibi. Vay be. Orada öyle soğanlı salata yaptı. Soğanlı salata değil. Soğan, sumak, maydanoz. Ben nane de seviyorum. Nane de koydum. Bakayım. Al. Oy. Kaç? Olay sarmasında. Olay el lezzeti ya. Yaptıkça oluyor bu. Mersinliyim. Tantuni bizim Bak. her şeyimiz. Babadan gelen bir meslek. Yani bunu burada yiyebildiğimiz bir şey değil bu. Mecbur öğreniyoruz. Hop. Kesersen kolay yeniyor. Kanka git başla. Hiç durma. Hiç durma. Hiç durmayacaksın. Bu iş
Lütfen videoyu kapat çünkü çok vahşi yiyorum şu an. Ağzından yüzünden yağ akıyor. Afiyet olsun. Yemeğimizi yedik geldik arkadaşlar. Yani Avustralya'da muhteşem bir tantuni yiyeceğim aklımın ucundan geçmezdi. Ve gerçekten yanaklarım şişiyor, artık kilo almaya başladım. Çünkü yol boyunca abur cubur yiyorum ama buradaki tantuniden sabaha kadar yiyebilirim. Gerçekten çok güzel yaptı Mustafa. Teşekkür ederim buradan da. Adelaide'de gerçekten hem birazcık Avustralya yaşamına, Avustralya'daki vizelere, işte aslında bir yandan çok keyifli gözüken bir ülkenin sıkıntılarına değindik. Birazcık şehri gezdik, birazcık yemek yedik. Biraz daha yemek yedik. Chinatown, şehir merkezi, Central Market hepsi çok güzeldi. Ama burada sizinle olmak da çok çok güzel. Mustafa'ya çok teşekkür ediyorum. Bana evini açtı. Gerçekten Nalabor'dan sonra kendime geldim, dinlendim. Artık yeni yollara hazırım. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşüyoruz. Hoşça kalın.